Bugün 24 Şubat 2024. Yapay zeka haber özetlerimize başlıyoruz. Nvidia CEO'su Jensen Huang yapay zeka devrimine güç veriyor. Huang'ın yapay zeka çipi dünyasındaki rakiplerinden bazıları Google, Amazon, Meta ve Microsoft gibi bilinen isimlerden oluşuyor ve teknolojide en zengin ceplere sahipler. Aralık ayı sonlarında yarı iletken şirketi AMD, yapay zeka bilişimi için Nvidia ile rekabet edebilecek büyük bir işlemciyi piyasaya sürdü. Nvidia'nın Amazon'dan bir yaş büyük olduğunu, ancak birçok açıdan Nvidia'nın Amazon'dan daha birinci gün yaklaşımına sahip olduğunu belirtti. Biz buna yapay zeka fabrikası diyoruz. Yapay zeka fabrikası daha çok bir güç jeneratörüne benziyor. Intel CEO'su yapay zekanın şirketin geri dönüşünün anahtarı olduğunu söyledi. Bu hafta Gelsinger, Intel'in geri dönüş planının yolunda gittiğini açıkladı. Pat Gelsinger, Wired kıdemli yazarı Will Knight ile Santa Clara, Kaliforniya'daki evinde Intel'in Zoom üzerinden yapay zekanın yeniden başlatılması hakkında konuştu. Pat Gelsinger, Intel'in stratejisine 2 yıldan fazla bir süre önce başladım ve şirket için üretken yapay zeka beklenmedik bir artış oldu. Bugün en büyük yapay zeka modelleri yaklaşık 10.000 GPU'dan oluşturuldu. Gelecekte üretilecek en büyük yapay zeka modelleri için muhtemelen 10 milyon olmamız gerektiğine dair bir inanç var. Elon Musk'ın yapay zeka şirketinin amacı nedir? X, Twitter ile olan karışıklığının yanı sıra aslında tanımlanmış bir amacı yok gibi görünüyor. X AI, Twitter değil ve X'in Twitter yanı sıra Neuralink, SpaceX, Boring Company ve Tesla da var. En belirgin ayırt edici özelliği X, Twitter verilerini gerçek zamanlı girdi olarak kullanması ve platform draması için bir tür opera gözlüğü de görevi görmesine olanak sağlamasıdır. Kalabalık bir alanda çok genel bir yapay zeka şirketine kim fon sağlamak ister? Bu yüzden kalabalık bir alanda çok genel bir yapay zeka şirketine kimin fon sağlamak istediğini merak ediyorum. Yapımcıları Stable Diffusion 3'ün resimlerdeki metinleri bozmayan yeni bir yapay zeka görüntü oluşturucu olduğunu iddia ediyor. Metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanan Stable Diffusion'ın arkasındaki girişim olan Stability AI, Perşembe günü yeni nesil bir model olan Stable Diffusion 3'ü ortaya çıkardı. Stabilite yapay zekası, henüz yaygın olarak kullanıma sunulmayan yeni modelin görüntü kalitesini iyileştirdiğini, birden fazla konu içeren istemlerle daha iyi çalıştığını ve oluşturulan görüntünün bir parçası olarak daha doğru metinler oluşturabildiğini iddia etti. Bu, önceki stabil yayılma modellerinin mükemmel olmadığı bir şeydi. Stabilite AI CEO'su Emad Kami, bunun bazı örneklerini X'te yayınladı. Duyuru, Stability AI'ın en büyük rakibi OpenAI'ın basit metin istemlerinden neredeyse gerçekçi, yüksek çözünürlüklü videolar üretebilen yepyeni bir AI modeli olan Sora'yı tanıtmasından birkaç gün sonra geldi. Şirket, web sitesindeki bir blog yazısında Stable Diffusion 3'ün kötü aktörler tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için makul adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz diye yazdı. Reddit, AI modellerinin eğitilmesine yardımcı olmak için içeriğini Google'a lisanslıyor. İki şirket, Google'ın Reddit ile arama motoru üreticisinin yapay zeka modellerini Reddit'in kullanıcı tarafında oluşturulan
geniş içerik kataloğu üzerinde eğitmesine olanak sağlayacak bir anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Google, Reddit'in veri API'sine erişim sağlayacak ve bu da şirketin sitedeki içeriği daha iyi anlamasına yardımcı olacak. Anlaşma aynı zamanda Google'a yapay zeka modellerini eğitmek için kullanabileceği değerli bir içerik kaynağı da sağlıyor. Reddit'in verilerine erişim, şirketin geçen yıl geliştiricilerden kendi API'sini kullanmaları için ücret almaya başlayacağını duyurmasıyla acil bir konu haline geldi. Reddit, yaptığı açıklamada Google ile yapılan yeni anlaşmanın Reddit'in veri API şartlarını veya geliştirici şartlarını değiştirmediğini ve API erişiminin ticari olmayan kullanım için ücretsiz kaldığını kaydetti. Yapay zeka, sohbet robotlarının bir şeyleri hatırlama konusunda çok daha iyi olması gerekiyor. Bilim insanları korkunç hafıza problemlerini çözdüler mi? Yeterince uzun bir konuşmanız varsa ve ayrı konuşmalar arasındaki ayrıntıları henüz hatırlayamadıysanız, ChatGPT gibi sohbet robotları başarısız olmaya başlar. Yapay zeka, AI sohbet robotları hem ayrı konuşmalar arasında hem de aynı konuşma sırasında bir şeyleri hatırlama konusunda berbattır. Konuşma ortası performansının iyileştirilmesi, bilim insanları anahtar değer ön belleğin, chatbot'un kısa süreli belleği, jetonları nasıl depoladığını ve değiştirdiğini, bir jetonun giriş metninin bir yığını olduğu değiştirerek chatbotların kısa vadeli hafızasını geliştirebileceklerini keşfettiler. Bu, sınırlı hafızasının doğası gereği bazı şeyleri hala unutacağı ancak ilk etkileşimleri hatırlayacağı anlamına gelir. Hafıza erişimi olan kullanıcılar, hafızanın tamamen devre dışı bırakıldığı geçici sohbeti de kullanabilirler. Stable Diffusion 3, Sora ve Gemini'ye karşı AI görüntülerinde erken liderliği sağlamlaştırmak için geliyor. Stability AI, şirketin görüntü üreten yapay zeka modelinin en yeni ve en güçlü versiyonu olan Stable Diffusion 3'ü duyurdu. OpenAI'ın etkileyici video oluşturucusu Sora, görünüşe göre benzer prensipler üzerinde çalışıyor. Makalenin ortak yazarı Will Peebles, Sora projesinin ortak liderliğini üstlendi. Anthropic, halka açık olarak görüntü veya video oluşturmaya odaklanmadı. Dolayısıyla bu konuşmanın bir parçası değil. Stable Diffusion, ihtiyacınız olduğundan emin olmadığınız bir butik üretken yapay zeka yerine onsuz yapamayacağınız beyaz etiketli üretken yapay zeka olmayı istiyor gibi görünüyor. İlginç bir şekilde şirket, duyurusunda güvendiği ön planda tuttu ve şu ifadeyi kullandı. Stabil difüzyon, 3'ün kötü aktörler tarafından kötüye kullanılmasını önlemek için makul adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Evet, bugünkü haber özetlerimiz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.